Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pliseli etek dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Benim şu an elimde 2 tane kumaşım var. Biri haki yeşil, birisi de siyah. Işıktan dolayı kumaş biraz daha koyu çıkıyor ama burada siyah olan şu şekilde 2 parça şeklinde geldi. Haki olan tek parça şeklinde geldi. Standart ölçülerde kesilip gönderiliyor. Bu şekilde bu ölçülerde kesilip gönderiliyor. Bu beden bize çok küçük gelebilir diye düşünebilirsiniz. Bunlar 38-48 beden aralığına yeterli gelmektedir. Ayrıca boyları uzun olduğu için üst kısımdan fazlalık kısmını kesiyoruz. Aşağı ne kadar fazla inilirse kesim, boy ne kadar kısaltılırsa beden o kadar fazla büyüyor. Bunu zaten birazdan göstereceğiz yapımında. Kısaltmayı bu kumaş size boy olarak fazla geldiği zaman alttan değil de üst kısımdan kısaltıyoruz. Zaten kumaşların boy olarak fazla geliyor. Bunlar bir eteklik olarak sipariş veriyoruz. Boy olarak benim elimde şu an tam olarak 113 santim bir kumaş geliyor. Bunu kendi bedenimize, boyumuza göre ayarlama yapıyoruz. Şimdi biz yeşil renk ekranda daha kolay gözükeceği için yeşil renkle devam ediyorum. Bu zaten tek parça geldiği için biz boyunu kısaltacağız ve tek taraflı dikişi olacak. Bu kısmı kestikten sonra bu kısmı da neye göre de keseceğiz? Bu kısımdan sonra bel kısmı yapacağız. Ben bel kısmını şöyle geniş bir lastik kullanarak yapacağım. Lastik rengim de birebir aynısı değil. Aynı tonlarında buluyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben siyah kullanacağım. Hem daha net bir şekilde de göstermiş olacağım farklı renk olduğu için. Lastik şart mı? Lastik kullanmadan nasıl yapabiliriz diye düşünürseniz bu kısmı kestik, ayarladık. Biraz sonra göstereceğim. Bu üstten çıkan kısmı bel kısım olarak da düşünebilirsiniz. Bu parçayı da kullanabilirsiniz. Ayrıca başka bir daha uygun tonlarında veya farklı bir şekilde kumaş da kullanabilirsiniz. Jarse kumaşlardan da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi lastikli şeklini göstereceğim. Ayrıca başka bir çalışmada yaptığımız diğer bir kumaş vererek yaptığımızı da göstereceğim. Şimdi buradan bana gerekli olan ölçüyü işaretleyip kesimi yapacağım. Benim buradan çıkarmam gereken ölçü 9 santimlik bir ölçü işaretliyorum. Ayrıca ben 10 santimlik yapacağım ama 1 santimde lastikle birleştirme kısmı için ayırıyorum. O yüzden 9 alıyorum. Siz kendi boyunuza göre ayarlama yapın. Ve yapacağınız bel kısmına göre de ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Daha dar bir lastik yapacaksanız etek boyunuzu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Veya bel üstü biraz daha göğüs altından bir tane etek istiyorsanız ona göre de ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde ölçüyü aldıktan sonra kesimimi yapıyorum. Bu benim fazlalık kısmım. Şöyle göstereyim. Boyu ne kadar kısaltırsanız bedeni o kadar büyüyor demiştim. Şimdi diğer etekle kıyaslama yapalım. Kısaltmadan önceki beden ölçümüz bu şekilde. Ve kısaltmayı yaptıktan sonra bu kadar bir fark oluyor. Şöyle ifade edeyim. Ben uzun boya yapmama rağmen bu kadar kısalttığım zaman büyüdü. Hatta 1.60'ın altına şöyle bir şey inersiniz, daha da
fazla genişlemiş olur. 38 ve 48 bedenler için fazlasıyla yeterli geliyor. Boyunuza da göre değişebilir. Şöyle yan kenarın dikişine geçiyoruz. Bu kısımda püf noktası var. Şu şekilde direkt bir makine ayağıyla dikim yapmıyoruz. Burada şu oluğu takip edeceğiz. Bizim şöyle en başta bakıyorum, çok fazla da daraltmak istemiyorum. Eğer çok daraltmak isterseniz bir sonrakine de şuradan ikinciye de geçmiş olursunuz. Ben şu kısmı biraz sıfıra yakın alıyorum. Şu birinci oluğu takip ediyorum. Şöyle yerleştireyim. Yerde göstereyim. Şu kısmı şu şekilde geliyorum. Ve dikişim burada bitmiş oluyor şu kısımda. Eğer bir makine ayağıyla devam etmiş olsaydık şurada bir olacaktı. Ama dikişimiz bu kısımda değil. Şurada oluğu takip ederek yukarıdaki son oluktan, son kanaldan başlayarak aşağı doğru iniyorum. Düz bir şekilde takip ediyorum. Bu şekilde dikişimizi burayı dikerek kapatıyoruz ilk önce. İfade ettiğim gibi son oluktan siz bir öncekinden de takip edebilirsiniz. Ben çok daraltmak istemiyorum. Şurada üst üste güzel bir şekilde denk getiriyorum ve bu şekilde dikiyorum. Yan kenarımızı diktikten sonra bunu temizleyeceğiz. Fazla kısımları kesip atacağız. Overlock makineniz yoksa zikzak ayarıyla temizlemesini yapın. Ya da overlock makineniz varsa direkt temizleyin. Fazlalık kısmında temizlemesini yapıyorum. Overlock'ta kesip temizliyorum. Kenar dikişini yaptık. Overlock'la da temizlemesini yaptık. Şimdi bel kısmına geçiyoruz. Bel kısmını ben bir overlock gideceğim. Lastiği dikmeden önce şöyle komple bir overlock'unu gidiyorum. Temizlemesini yapıyorum. Dikişi kapattık. Temizlemesini yaptık. Üst kısmın temizlemesini yaptık. Bu tek dikişli olduğu için bu dikişli kısmı ben şöyle dikişli kısmı arka ortaya bırakacağım. Lastiği de bu arka ortadan dikişli kısmını yapacağım. Lastik ölçüsünü belinizden 5-10 santim kısa alabilirsiniz. Lastiğin esnekliğine de bu ölçü bağlı. Ben yaklaşık olarak 40 beden çalışıyorum. Bunun için ortalama olarak kendime göre 65 santim lastik ölçüsünü aldım. Burada lastiğimizi ilk önce şu şekilde, normalde şu şekilde diğer lastiklerde yapıyorduk ama burada dışarıdan temiz görüntü olması için şu şekilde üst üste tutuyoruz ve bir dikiş yapıyoruz. Sonra tekrar şu şekilde tutup diktikten sonra bir dikiş daha buradan yapıyoruz. Siyah olduğu için çok belli olmuyor ama şu şekilde lastiğimizi dikiyoruz. Önce lastiğimizi üst üste yerleştirip bir makine ayağıyla dikiyorum. Bu şekilde diktikten sonra şu şekilde arkaya doğru şu kısmı, fazlalık kısmını arkaya doğru şu şekilde yatırıp düz kısımdan şöyle bir şu arkadakini tutacak şekilde, şu fazlalık kısmı tutacak şekilde tekrar düz kısımdan bir dikiş daha yapıyorum. Şu ışıktan güzel gözüküyor. Şu şekilde tuttuk, diktik. Sonra şöyle fazlalık kısmını arkaya doğru
yatırarak düz kısımdan bir dikiş daha gitmiş oldum. Bu şekilde düz kısımdan bu şekilde gözükecek. Etek belimizde de kemerimizde de dört bir kenarının işaretini aldım. Bunu lastiği dengeli bir şekilde yerleştirmemiz için yapıyorum. Burada düz kısım, kumaşımızın düz kısmı, eteğimizin düz kısmı üst kısımda şu şekilde ben tek dikişli olduğu için dikiş kısmını arka ortaya denk getiriyorum. Lastikte de dikişli kısmı arka ortaya denk geliyor. Bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Şuradan tam sıfırdan lastiği dikmiyorum. Şöyle 1 santime yakın bir kısım bırakarak lastiğimi yerleştiriyorum. 1-2 milimden dikeceğim. Aşağı arka tarafta bir yarım santimlik kısım dikiş üstü kalmış olacak. Bu şekilde yerleştiriyorum. İşaretlediğim kısımları işaretten işarete iğneliyorum. Eğer lastik kullanmayacaksaydık, normal kumaş yapacaksaydık, normalde diğer eteklerde yaptığımız bel gibi eklemeyi yapabilirdik. Şimdi şu kısımdan şöyle 2 milimlik bir kısımdan dikişimizi geçiyoruz. Ayarlamamızı yapmıştık. Şimdi şu şekilde lastiği kumaşla bir çektirerek bu şekilde dikimimizi yapıyoruz. Lastik dikerken diğer elimizde arkadan çektirerek dikiyoruz. İğne takılı özelliği olan makinalarda iğneniz takılı kalsın. Bu şekilde iğne takılı. Çünkü çektirirken dikişimizin kaymaması için 2 milimden dikiyorum. Tekrar aynı şekilde iğneden iğneye çektiriyorum. İşaretleri birbirine denk getirerek yapıyorum. Bel kısmını da bitirmiş olduk. Bel kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Dikişleri arka orta kısma denk getirdik. Şimdi etek ucu kısmını overlock makineniz yoksa zikzak ayarını küçülterek zikzakla da bir dikiş yapabilirsiniz. Bu tarz kumaşlarda, pliseli kumaşlarda katlama yapılmayacaktır. Katlama yaparsanız şu şekilde pilelerin büzüşme ihtimali ortadan kalkmış olur. Kabarık bir şekilde durmuş olacaktır. O yüzden overlockla temizleyebilirsiniz. Zikzak ayarını küçülterek sık bir zikzak ayarıyla dikiş de yapabilirsiniz. Diğer normalde overlock makinamızın olmadığı zaman kenar temizlemelerini overlock görevi yapan zikzak ayarıyla yapıyoruz biz bu işlemleri zaten. Şimdi ben bir overlock dikişi yapacağım. Bu şekilde de yalnız bırakabilirsiniz. Etek uç kısmının da overlock'unu gittim, temizlemesini yaptım. Eteğimiz bitmiş oldu. İlk başta ifade ettiğim gibi şöyle kumaş olarak da kemer kısmını bu şekilde de verebilirsiniz. Başka bir kumaşla da tamamlayabilirsiniz. Çalışmayı tamamladım. Giyilmiş haliyle bu şekilde. Diğer siyah kumaşı da diktim. Onun da son halini göstereceğim. Çalışmamız 38-48 beden aralığına rahatlıkla olmaktadır. Rahatlıkla
Her bedene uyumlu. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.